Arkadaşlar merhabalar. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Bugün hava çok güzel. Arkadaşlar ülke genelinde devam eden yoğun yağışlardan dolayı şahsi kanaatime göre nektar akımı sezonu bir miktar ötelendi. Yani arı kovanlarımızın yoğun şekilde nektara ulaşıp bal yapma dönemi bölgelere göre tabii değişmekle birlikte ülke genelinde bir miktar ötelendiğini düşünüyorum. Benim bulunduğum bölgede de halen daha yağmurlar bitmiş değil. Bir miktar daha yağış gösteriyor. Dolayısıyla arılarımızın nektara ulaşacakları bitki florasında henüz daha o nektar aşamasına tam olarak gelinmedi. Öncü olarak ulaştıkları nektarlar elbette vardır. Fakat ana nektar akımı olarak bahsettiğimiz o nektar dönemine bu sene biraz geç gireceğiz gibi görünüyor. Dolayısıyla biz de ayak sürtüyoruz aracılar olarak. Şimdi arkadaşlar bugün dediğim gibi hava güzel. Bu fırsatı yakaladık. Bu nektar öncesi, yani ben yaklaşık bir 15 gün veya 10 gün gibi bir süre daha var diye düşünüyorum ana akıma. Aralığımızda 2 işlem yapacağız. Ana arılarımızın tüplere konulma günü geldi. Ana nektar akımına geçmeden önce son bir ana bakım yapılıyor. Yani bu benim kendi uygulamam. Size böyle yapın diyemem ama ben böyle yapıyorum. Size o uygulamayı anlatacağım. Bu videomuzun konusu bal akım sezonuna girerken, yani şöyle bir 10-15 gün kala kovanlarımızda yapmamız gereken işlemlerimiz nelerdir? Genel olarak neler yapmamız lazım? Hani şu ana kadar gerek erken ilkbahar gerek ilkbahar sezonunda arılarımızı tüm gücümüzle çoğaltmaya yönelik, onlara kat atmaya yönelik, varroa mücadelesine yönelik iş ve işlemleri yaptık. Belki bir miktar böldük, belki bir miktar ana arı verdik veya ana arı ürettik. Bu tür iş ve işlemleri yaptık ve şimdi artık bal sezonuna geldik. Fakat bal sezonunda yapmamız gereken, nektar akımının başlayacağı bu dönemde yapmamız gereken, yani bana göre arkadaşlar bazı işlemler var. Yani siz farklı uygulamalar yapanları da inceleyebilir, görebilirsiniz. Kendi süzgeçinizden geçirirsiniz. Size göre daha doğru gördüğünüz, bildiğiniz uygulamayı gerçekleştirebilirsiniz. Fakat bana göre yapılması gereken iş ve işlemler var. Şimdi bu bal akım sezonuna girerken yapılması gereken iş ve işlemler bu ana kadar yapılanların neredeyse tam tersi. Çünkü şu ana kadar biz ne istiyorduk? Arının süratli bir şekilde yavrulayarak bal akımında maksimum işçi arı, yani tarla arısı, maksimum dışarı tarlacı arı nüfusuna ulaşması, ki daha önce de belirtmiştim, yapılan istatistiklerde bu işin ehli olan profesörlerin, araştırmacıların yaptıkları istatistiklerde bu rakamın 80 bin ila 100 bin olduğu düşünülüyor ki o da yaklaşık bir 20 ila 30 çıta arasında, yani arı yoğunluğuna bağlı olarak ya ortalama 25 çıta, 28 çıta gibi bir çıtaya denk geliyor. Petek arıya çift taraflı dolu olarak ulaşmış olması anlamına geliyor. Buraya ulaştırmaya yönelikti bu ana kadar yaptığımız iş ve işlemler. Fakat bu noktadan sonra arkadaşlar artık biz şöyle bir aylığına rahmetli Muhsin Doğaroğlu hocamızın da üzerine basa basa vurguladığı, ki bu işin bence kutuplarındandır, üzerine basa basa vurguladığı bu hususu dikkate alarak artık bu noktada şu bir ay boyunca yiyici tayfa diyoruz ya, o yiyici tayfanın arı kovanlarımızdan nüfusça azalması, tabi bunu derken yok olması anlamına demek istemiyorum. Çünkü o da çok yanlış olur. Zira dışarı tarlacı arıların getirdiği nektarı vesaire diğer suyu, bunları alıp peteklere stoklayan, bunlarda içerideki iş ve işlemleri yapan, yani gelen nektarı getiren tarlacı arıdan alıp petek gözlerine dolduran, sonra onları defa defa çekerek ve kendi enzimleriyle tekrardan enzimleyerek bir daha olgunlaştıran, bir daha çeken, olgunlaştıran içeri arılar arkadaşlar. Tarlacı arılar da nispeten bazen bunu yaparlar ama bu iş ve işlemleri, yani kovanın içerisindeki iş ve işlemleri serinletme gibi, güvenlik sağlama gibi, nektarı petek gözlerine basma ve onları olgunlaştırma gibi, yavrular varsa bu yavruları besleme gibi, içerinin ısısını muhafaza etme gibi iş ve işlemleri içeri arılar yapıyor. Arkadaşlar biz bu arıları da lafın özü
tümden yok etmek istemiyoruz. Ama belli bir seviyede tutmak istiyoruz. Amacımız bu. Nedir? Tabii ki bütün sene uğraşmışız, didinmişiz. Şimdi bu kovanlarımızdan bal almak niyetimiz var. Yani arılar yılda 500-600 kiloya yakın bir kovanda bal tüketiyorlar. Nektar akımın zamanında dışarıda tüketerek tok olarak geliyor dışarı arıları ama diğer dönemlerde tüketiyorlar. Arkadaşlar biz de bu balı kaptırmamak için artık hasadımız, ürünümüz olan balımızı bu sezonda almak istiyoruz. En üst seviyede, en iyi şekilde, en kaliteli bir şekilde, en temiz şekilde balımızı ne yapmak istiyoruz? Almak istiyoruz arkadaşlar. Öyleyse biz bu popülasyonu, yani dışarı tarlacı arılar ile içeri iş yapan, içeri bakıcı ve iş yapan arıların dengesini güzel sağlamamız lazım. Ne kadar bir süre? Bal akımı süresi boyunca, yani bir ay kadar. Yani Temmuz'un ortaları sonlarına kadar, belki Ağustos'un ilk haftasına kadar olacak şekilde bunu muhafaza etmek istiyoruz arkadaşlar. Tabii bu verdiğim zaman dilimleri Orta Anadolu bölgesi için konuşuyorum. Sahil bölgelerinde veyahut kestaneye gidilen yerlerde veya çam balına gidilen yerlerde durum farklı. Narenciye gidilen yerlerde, pürene gidilen yerlerde durum farklı arkadaşlar. O bölgelerin kendi nektar akımı dönemleri var. Onlar da kendi bölgelerine mahsus olarak bu tarihi belirleyecekler. Sonuç olarak arkadaşlar bal akımına şöyle bir 10-15 gün kala şu anda yapmamız gereken iş ve işlemler var. Şimdi onlara sizlere göstereceğim arkadaşlar. Arkadaşlar bunlardan bir tanesi, birincisi, en önemlisi ana arının biliyorsunuz attığı yumurta 21 gün içerisinde yavruya dönüşüyor, çıkıyor hücresinden. Dolayısıyla biz ana arının bu bal akımı dönemi boyunca şu bal katlarında herhangi bir şekilde yavru atmasını ne yapmıyoruz? İstemiyoruz. Eğer yavru atarsa ne olur arkadaşlar? O gözlere gelip bal dolduramaz. Diğer içeri arıcıları veya tarlacı arıcıların getirdiği nektarı dolduramazlar. Arkadaşlar dolduramadığı zaman da ne olur? Bal akımı bittiği zaman siz o petekleri, bal dolu petekleri aldığınızda petek yüzeylerinde ne görürsünüz? Petek komple bal dolu ama içerisinde bir kısım bölgede kapalı yavrulu arılar var. Şimdi bu balı sağacak mısınız? Yoksa karakovan petek olarak birine verip yedirecek misiniz? Yani şimdi içerisinde yavru olan peteği kimse karakovan olarak alıp da kullanmaz, yemez arkadaşlar. Dolayısıyla bir kere karakovan olarak işlettiğiniz peteklerde bu hiçbir şekilde kabul edilebilir bir durum değil. Onun satışını, ticaretini yapamazsınız. Sağma işlemine gelince de üzerinde yavru olan arıları sağmaya kalktığınızda sağılır. Sağılmaz diye bir şey yok. Ama silkeleyip getiriyorsunuz, sağım makinesine koyuyorsunuz. Orada sağımını yapıyorsunuz. O sağım esnasında onun içerisindeki yavru zarar görüyor mu, görmüyor mu? Eğer sağım yeriniz arılığın içerisinde, yakınında değilse, uzak yerdeyse bir an evvel o sağımı gerçekleştirip o peteği acilen geri getirip tekrar aynı kovanına koymanız lazım. Bu da ayrı bir sıkıntı. Dolayısıyla arkadaşlar biz bu ballık katlarında herhangi bir şekilde ne istemiyoruz? Yavru istemiyoruz bu dönemde. Ana arı yavrulayacaksa ne yapacak? Kuluçkalık katımızda yavrulayacak. İşte arkadaşlar bunu temin etmek için ne yapıyoruz? Şu şekilde ana arı ızgaralarımız var. Ana arı bu ızgara deliklerinden yukarıya geçemiyor. Diğer işçi arılarımız geçiyor. Sadece ana arı değil, erkek arılar da geçemiyor bu arada. Erkek arılarla ana arılar bu deliklerden aşağıdaysa yukarı, yukarıdaysa aşağı geçemiyor. O yüzden şimdi biz bunu kuluçkalık diye tabir ettiğimiz şu birinci katın, kimileri 2 katı kuluçkalık yapar. Yani eğer sizin kovanınız 4-5 katlı olduysa 2 katını kuluçkalık yapmak istiyor olabilirsiniz. Sıkıntı yok. O zaman da 2. katın üstüne koyarsınız. Benim arkadaşlar 3-4. kata kadar, yani kuluçkalık dahil 3 veya 4. kata kadar ben 1. katı kuluçkalık olarak tutuyorum. Çünkü zaten mevcut halde mevcut koloninin içerisinde yeterince içeri arısı var. 2 katı bırakıp da anaya yavru attırıp daha fazla orada bir yavru attırmamıza gerek yok olduğunu düşündüğüm için 1. katta sınırlandırıyorum. Şimdi burada yapacağımız husus ana arıyı bulup kuluçkalık katına indirip keza aynı şekilde erkek arıları da bir şekilde kuluçkalık katına indirip ızgaramızı koyuyoruz ve üst kata ne boyut olarak bu deliklerden geçemeyecek olan ana arının ne de erkek arının üst katlara çıkmasını istemiyoruz. Peki erkek arının niye çıkmasını istemiyoruz? Onda da sebep şu arkadaşlar.
Bu sezonda biliyorsunuz ana arıların çiftleşme uçuşu çok sık olur. Şu anda ana arılar çıkıyorlar ve çok sık bir şekilde çiftleşme uçuşundalar. Erkek arı üst katta kapalı olursa o takdirde bu delikten geçip aşağı inip de ana arıları döllemeye gidemez. Birinci husus bu. Yani bunlar kovanın içerisinde yaşamaya devam eden erkek arılar için söylüyorum. Diğer taraftan üst katlardaki peteklerdeki erkek arıları da bir şekilde çıkmadan evvel onları da tıraşlayıp sütlerini diğer arılara yem olarak vereceğiz arkadaşlar. Yani onların biz çıkmasını bekleyemiyoruz. Ama tabii şöyle, eğer ayırdığımız, tasnif ettiğimiz petekler içerisinde üst katta kalanların arasında erkek arı larvası olanlar var ise olur ya, gözden kaçabilir ki onlar erkek arıya döner. Bunlar üst katta kalır. Hiçbir şekilde buradan da geçip diğer ana arıları dölleyemeyecekleri için ne kovandan çıkabilirler ne o aradan kaçabilirler. Dolayısıyla ancak gelen balı yerler arkadaşlar. Dolayısıyla hiçbir işe yaramazlar. Bal sezonunda da yoğunluk olacağı için bunu yakalayamazsınız. İşte bu aşamada bu işlemi yapıyoruz. Sonuç olarak arkadaşlar, kovan içerisinde yaşamakta olan erkek arılar ile henüz yavru, larva veya yavru aşamasında olan erkek arıları da bir şekilde tespit edip ne yapıyoruz? Kuluçkalık katına indiriyoruz. Ana arıyı da indiriyoruz. Yine aynı şekilde yapacağımız bir başka işlem de kapalı yavrulular. Kapalı yavruluları arkadaşlar tasnif ettiğimiz zaman kapalı yavruları, katlardaki kapalı çıkmak üzere olan yavruları bu araştırma sonucunda bulduğumuzda getirip kuluçkalığa koyuyoruz. Onlar çıktıklarında ana arı ne yapsın? Gelsin onların yerine tekrardan yavru atabilsin. Eğer yukarıdan biz günlüklü veya larvalı bir tane getirip koyarsak o bayağı bir müddet kapalı kalacağı için ana arının yavru atacağı bir yer ne yapmaz? Kalmaz arkadaşlar. Biz çok kısa bir zaman içerisinde çıkacak olan kapalı yavrulu petekleri kuluçkalığa koymalıyız ki ana arının yavru atma işlemini ne yapmayalım? Durdurmayalım. O da bir yandan yavru atmaya devam etsin. Nerede? Kuluçkalıkta. Keza aynı şekilde üst kata günlükler varsa, larvalılar varsa onları da üst katlara alacağız ki, ızgaranın üstüne alacağız ki arkadaşlar, oralardakileri sütle içerideki kalan bakıcı arılar, üst kata rahatlıkla inip çıkabilen bakıcı arılar onları ne yapsınlar? Beslesinler. Şimdi biz hem bal stoklama hem günlük ve larvalardaki yavru arıları beslemeleri için içerideki bakıcı arıları ne yapmış oluyoruz? Üst kata çekmiş oluyoruz. Buna mukabil kapalı ve çıkmakta olan, yani çıkmaya devam eden, doğmaya devam eden arıları ise alt kata koyarak ne yapıyoruz? Ana arıların o çıkanların yerine hemen yavru atmaya devam etmesini sağlamış oluyoruz arkadaşlar. Keza aynı şekilde peteklerimizi incelediğimizde polenli petekleri alt kata koyacağız arkadaşlar. Ki alt katta çıkan arıları bu polenlerle ne yapsınlar? Beslesinler arkadaşlar. Yine ballı ve yarı ballı olan petekleri ise, yani kuluçkalıkta veya diğer katlarda yarı ballı veya ballı olan petekleri ise ne yapıyoruz arkadaşlar? Üst katlara alıyoruz. Neden? O petekler üst katlarda olacak ki onların balını tamamlasınlar, onları olgunlaştırsınlar, kaliteli bal haline getirsinler ve sonra da yüzeylerini sırlayarak kapalı, sırlanmış ballı petekler haline getirsinler. Bu tasnifi yapıyoruz arkadaşlar. Bakın, şimdi daha önce bu sezona kadar ne yapıyorduk? Bu anlattıklarımızın tam tersini yapıyorduk. Yani alt katlardaki kapalı yavruluları kat atarken yukarıya çekiyorduk. Kovan içerisinde günlük attığı zaman ana alt katta olmadığı için bu günlükleri alt kata alıyor idik. Bu tasnifi yapıyorduk bu döneme kadar. Şimdi ise bal sezonuna girdiğimizde ise kapalı olanları alt kata alıyoruz. Günlüklüleri, larvalıları yukarıya alıyoruz. Ne yapıyorduk? Polenlileri alt kattan, yavruluları, kapalı yavruluları üst kata alırken öncesinde, sezon öncesinde alt kattaki kapalı yavruluları üst kata alırken polenli olan petekleri de alıp kenarlara duvar peteği olarak üst katlara koyuyorduk. Keza 3. katı veya 4. katı da atarken bu takdirde buralardaki polenlileri, ballı polenlileri alıp üst katın duvar petekleri yapıyor. Buradaki kapalıları üst kata alıyorduk. Şimdi ise bal sezonuna girerken ise bunun tam tersini yapıyoruz arkadaşlar. Yani üst katlardaki polenlileri alt kata koyuyoruz. Kapalıları alt kata koyuyoruz ki kapalıları o polenlerle beslesinler. Keza alt katta varsa günlük ve larvalıları üst kata alıyoruz
ki bunları da sütle beslesinler. Keza buradaki ballıları da ne yapıyoruz? Üst katlara alıyoruz ki balını tamamlasın ve sırlasınlar arkadaşlar. Arkadaşlar bu tür bir işlem var. Ayrıca varroa mücadelesiyle ilgili daha sonra geniş bir video yayınlayacağım ama şimdi burada bu sezonda yapılacak son varroa mücadelesi, o ana varroa mücadeleleri olan organik asitlerle, yani formik asit gibi, oksalik asit gibi asitlerle yapılan ana mücadelelerin yanında bir de tali mücadeleler var. Arkadaşlar burada bir kısaca varroa'ya değineyim. Şimdi varroa yıl boyu devam eden bir mücadeledir. Arıcılığın ve arıcıların yıl 365 gün 24 saat düşünmesi gereken, aklında sürekli bulundurması gereken ve mücadele etmesi gereken bir akar, bir bit diyebilirsiniz, bir zararlı diyebilirsiniz. Kovanların dengesini bozan, verimini düşüren, kaliteyi düşüren bir zararlı. Bununla mücadele arkadaşlar yıl boyu devam ediyor. Şimdi burada aktaracağım şey şu. Biz ne yaptık? Bal akımına bir ay kala her türlü organik asit olsun, diğer ruhsatlı, Tarım Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılmış ruhsatlı ilaçlar olsun. Bunlarla mücadeleyi ne yaptık arkadaşlar? 1-1,5 ay kala tamamen bitirdik, bıraktık. Peteklerimiz temiz halde şu anda. Bu bir ay içerisinde doğal yağlarla devam ettik. Doğal yağlar nedir arkadaşlar? Kekik yağı, okaliptus yağı, nane yağı gibi yağlarla karışım elde ederek bunlarla aşağı düşerek kovandan çıkabileceği mücadelelerle devam ettik. Bu arada şunu da söyleyeyim arkadaşlar. Ben Mayıs ayının 15'i dediği zaman, Orta Anadolu bölgesindeyim bu arada. Mayıs ayının 15'i dediği zaman bütün kovanlarımın tamamının altındaki çekmecelerin hepsini çekip çıkartıyorum arkadaşlar. Kovanlarımın hemen tamamının altı plastiktir ve çekmecelidir. Tamamını çıkartıyorum. Yukarıdan bir şekilde çalışma esnasında, mekanik temizlik esnasında arının sırtından varroa düştüyse direkt kovanın altı açık olduğu için kovandan altından aşağı yere düşüyor. Her tarafta da karınca yuvaları var arkadaşlar. Bu mekanik bir mücadeledir. Bakın birinci unsur kovanların altının açık olması. Mayıs 15. İkinci unsur arkadaşlar, bu bal akımına ve bal akımı boyunca bu doğal yağlar, kekik yağı, biberiye yağı, nane yağı, okaliptus yağı gibi karışımlarla yine varroanın dengesini bozacak, ki onu baygınlığa sevk edecek türde yağ karışımları yaparak, onların oranlarını da daha sonra size gösteririm, yaparak onlarla mücadeleye devam edebilirsiniz. Şimdi bal sezonunda ise arkadaşlar yine bir başka mekanik yöntem var. Mekanik diyorum ben bunlara. Çünkü herhangi bir kimyasal veya asitsel veya başka bir tür işlev değil. Yani hareketle birlikte, arının hareketiyle birlikte varroadan kurtulması anlamına geliyor bu. Yani düşünün ki siz hamamda kese yaptırıyorsunuz. Kese esnasında derinizin üzerinde ne kadar pislik, kir varsa ne oluyor? Efendim, hepsi dökülüyor değil mi arkadaşlar? Burada da arı, bunu bir tabak olarak düşünürsek, vücuduna bulaşan bir şeyi vücudundan atmak için harekete geçiyor ve o hareket esnasında vücuduna tutunmuş olan varroaları ne yapıyor arkadaşlar? Düşünüyor. Bu da nedir arkadaşlar? Pancar şekerinden yapılma pudra arkadaşlar. Şu şekilde pancar şekerinden yapılma pudra. Normal bildiğimiz tuzluk kapları var ya. Bunların içerisine tamamen güzel temiz yıkayarak pancar şekerinden pudra çektiriyorum. Yani şu şekilde, isterseniz kendiniz pancar şekerinden, bildiğimiz şekerden, sofra şekerinden 2 defa 3 defa çektirerek toz haline getirip bu şekilde pudra yapabilirsiniz. İsterseniz arkadaşlar hazırı satılıyor, onu da alabilirsiniz. Bununla varroa mücadelesi yapıyoruz. Haydi şöyle bir başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar, geçen bir arkadaşımız sormuş bu şeritlerde ne var diye. Bunlarda da yine o doğal yağlar, okaliptus yağı ve kekik yağı emdirilmiş şeritlerdir. Yani o sezonunda kullandığınız amitrazlı şeritler değildir. Şimdi bunları da alıyoruz arkadaşlar. Şu şekilde ben kovanın üstünü önce bir size bir göstereyim. Arılarımız gördüğünüz gibi bala hazırlık yapıyorlar. Bakın. Şu şekilde beyazlattılar, genişlettiler.
Görülüyor mu? Görülüyor. Bu katımızı da alıyoruz arkadaşlar. Şimdi ne yaptık? 3 katlı bir kovanımızın 2 katını yanlara aldık. 3. katını buraya aldık. 2. katını buraya aldık. Az önce anlatımda söylemiştim. Şimdi ana arımızı çıkmaya yakın, çıkmaya devam eden kapalı peteğimizi ve polenli peteklerimizi ve günlük peteklerimizi ve ballı peteklerimizi tespit etmeye çalışıyoruz. Tespit ederek tasnif edeceğiz arkadaşlar kovanlarımızı. Önce hepsine birden aynı anda bakacağım arkadaşlar. Ana arıyı bulduğum zaman işim kolaylaşacak. Bir tane buraya bir boş petek vermiştim. Hemen şu peteğimizi bir bakalım. Kapalı yavrulu bir petek. Bal yok. Ana arı olsun olmasın. Üzerinde erkek arılar da var. Ana arı olsun olmasın. Bu petek nerede kalacak arkadaşlar? Az önce söylemiştim. Alt katta kalacak arkadaşlar. Ki bu kapalılar çıktığı zaman ana arı gelip buna ne yapsın arkadaşlar? Yavru atsın. Evet, ana arımız burada değil. Zaten günlükte yok. Arkadaşlar ana arıyı günlüklü peteğin, günlüklü çıtaların hemen kendisinde bir önünde bir arkasında arayın. Şimdi bu alt katta kalacak arkadaşlar. Bakın ne yaptım? Tasnif ettim. Birinci başladım şimdi. Bunda da erkek oldukça fazla. Günlük yok. Muhtemelen ana arı bunda da değil. Bu da polenli bir peteğimiz. Günlük yavru yok. Erkek arı var üzerinde. Günlük yavru olmadığı için boş gözler var. Arkadaşlar bunu da ne yapıyorum? Polen şu kenara koyuyorum arkadaşlar. Yani bir yandan tasnife başladım arkadaşlar. Evet, bu da ballı polenli bir peteğimiz. Polen ağırlıklı. Yavru yok. Yavru olmadığı için muhtemelen yine burada anayı görme şansımız zayıf. Şuralarda yalancı meme yapmışlar. İçerisi boştur. Yavru olmayan yerde yapılan yalancı memeler sadece anayı. Bak, biz böyle düşünüyoruz. Sen de lütfen biraz hızlan. İyi ana ol. Güzel yavru at. Çoğalalım, büyüyelim dedikleri anlamına geliyor. Arkadaşlar bu polenli ya. Bunu da bırakıyorum. Yani yeni kabartılacak petek vermiştik buraya. Bunu başlamışlar. Evet, ana arı bunun üzerinde de olmaz. Arkadaşlar buna herhangi bir şekilde yavru atma olasılığı olmadığı için bunu silkeleyip alıyorum burada. Şimdilik şöyle dursun bakalım. Evet arkadaşlar. Bu ballı bir petek. Ana arıyı bakıyorum. Arkası komple polenli. Arkadaşlar arka tarafı komple polenli olduğu için ön tarafı, bir tarafı komple ballı, bir tarafı komple polenli. Bunu da buraya kenar duvar peteği olarak geri bırakıyorum. Şimdi aşağıda ne oldu arkadaşlar? Bu arada bal sezonunda petek aralarını sıkıştırmayın arkadaşlar. Hani daha önce hep sıkışık çalışın, sıkışık çalışın, arı için sıkışık çalışmak iyidir diyorduk ya. Arkadaşlar bu bal sezonu için geçerli değil. Orada ısı
en yüksek seviyede ve arı hareketi maksimum düzeyde. Dolayısıyla bir diğer husus da petekleri, bala gidecek olan, bal yapılacak olan petekleri mevcut halinden biraz daha fazla kabartarak şişiriyorlar, daha geniş yapıyorlar. Dolayısıyla arkadaşlar biz de arılarla, arıların isteğine göre eş zamanlı olarak ne yapıyoruz? Aynı şekilde peteği arasını biraz açıyoruz ki arı o arada daha genişçe o araya ne yapsın? Balını basabilsin. Arkadaşlar dolayısıyla ben şu kenardan şöyle bir yarım santim daha bunu açıyorum. Şimdi şu da polenliydi arkadaşlar. Onu da şöyle ortalıyorum. Bu araya üst katlardan kapalı yavrulu indireceğim arkadaşlar. Bakın şu da polenliydi. Şu ikinci katımızdan başlıyorum tekrar. Evet arkadaşlar şu duvar peteği neredeyse balla tamam olmuş. Yarıya sıralamışlar zaten. Ana arıya bakıyorum. Üzerinde yine erkek arılar var arkadaşlar. Bu erkek arıları ne yapacağım? Az önce anlatmıştım. Alt kata indireceğim arkadaşlar. Ballı olduğu için üst kata geri koyarım arkadaşlar. Evet, bu peteğimizde bal yok. Silkeliyorum arkadaşlar. Şimdi bakın arkadaşlar. Bu da polenli ballı. Kapalı yavrulu polenli ballı. Yani polen çok fazla yok aslında. Evet. Arkadaşlar bu üst katta bırakılabilir. Balı %80-90 oranında. Yalnız şöyle göstermek istiyorum size. Görünüyor mu? Görünüyor. Şunlar erkek gözler bakın. Şimdi bunları bozacağım ki üst katta bunlar kalmasın. Şuralarda da var. Onları da bozuyorum arkadaşlar. Şuralarda da var. Arkadaşlar arı evcil bir hayvan değildir. Bakın hemen yemeye başladılar. Görüyor musunuz? Anında giriştiler. Şimdi arkadaşlar burası bal ağırlıklı. Çok az bir miktar kapalı kalmış. Bunlar da birkaç güne çıkar. Onu ben kapalı diye alt kata vermeyeyim şimdi. Çoğunluk ballı. Az bir miktarda polen var. Bunu da üst katta bırakıyorum arkadaşlar. Hemen üçüncü peteğime bakıyorum. Ana arıyı arıyorum. Yok. Günlükte göremedim orada zaten. Arka taraf bakın kapalı yavrulu. Şimdi arkadaşlar bunu silkelememe gerek yok. Ana arıyı göremedim. Ama velev ki gözden kaçmış da ana arı burada. Hiç sıkıntı yok. Alt kata olduğu gibi koyuyorum. Neden? Zaten kapalı yavrular var. Bunun yeri alt kat. Şu şekilde bıraktım. Maşallah bu arımız da iyi polen getirmiş. Her yer polen. Şuralarda yalancı memeler var. Arkadaşlar. Bunlar da yavru olmaz. Merak etmeyin. Sadece ana arıya tehdit yapıyor. Ana arıya bakıyorum.
Yok. Yok. Kapalı yavrulular var, polen var. Kapalı yavrulular var, polen var. Üst tarafta polen, bal. Arkadaşlar bunu da alt kata koyuyorum. Şu şekilde bakın. Kapalı yavruluk yoğunluğu fazla. Hiç silkelememe gerek yok. Ana arıyı göremedim ama velev ki ana arı burada olsun. O da zaten alt kata girmiş oluyor. Bunu da alt kata koyuyorum arkadaşlar. Dolayısıyla bunu da alt kata koyacağım ama alt katta sanki doldu. Bu şekilde şu araya bir bırakayım önce. Şuradaki peteği yavru atsın diye bıraktığım bir petek vardı. Muhtemelen üst kattan alt kata daha alacağımız için şurada 3 tane polenli vardı. Bunun bir tanesini silkeleyerek alıyorum buradan. Ve şu erkek gözlerini kesiyorum. Şöyle. Şurada da var. Bunu şimdilik şu kenara koyuyorum arkadaşlar, şuraya. Şurada bir dursun. Evet, şu peteğimizde bakıyorum. Ana arıyı arıyorum. Yok. Günlük yavru var mı? Ana arı var mı? Yok. Yavru da yok. Ana arı da yok. Ana arı demek ki 3. kata çıkmış herhalde. Ortalık biraz gergin. Tekrar bunu da balla doldursunlar diye yerine koyuyorum. Ve son olarak duvar peteğini alıyorum. Arkadaşlar komple ballı ve sırlanmış. Ana arı muhtemelen 3. katta arkadaşlar. Komple ballı olduğu için geri koyuyorum arkadaşlar. Kovanda kalan arılara da bakıyorum. Katta kalan arılara da bakıyorum. Onların arasında da ana yok. Şöyle bir karakovan peteğimiz var. Hiç gerek yok. Bunu olduğu gibi alt kata veriyorum arkadaşlar. Hiç silkelemeden. Zaten de bu kabartılmış petek olduğu için arı tarafından silkelesem zarar görecek. Alt kata koyuyorum arkadaşlar. Arkadaşlar hemen şu peteğe bakıyorum. Ana arıyı arıyorum. Arkadaşlar bunu silkelemeye gerek yok. Doğrudan kuluçkalığı bırakıyorum. Sekiz çıta oldu. Ters piramit şeklinde çalışıyor. Fakat bal sezonu geldiğinde arının rahat hareket edebilmesi, içeri giren arıların
üst katlara uçarak gelebilmesi, rahatlıkla çıkabilmesi ve havalandırmanın, yani kovan içi ısısının düzenli bir şekilde sağlanabilmesi, bir de çalışan arıların sirkülasyonunun rahat olabilmesi için, birbirleriyle çakışmamaları için, sefer sayılarının fazla olabilmesi için bu ters piramit şeklini uyguluyorum. Bunu ben uyguluyorum. Size uygulayın demem ama verim alıyorum arkadaşlar. Bu oğula da meyletmediler. Yani kovanları hiçbir zaman sıkışık halde bırakmadım. Yukarıya doğru çoğaldığı istikamete doğru genişleterek devam ettim. Dardan yukarıya doğru. Dolayısıyla bu metot güzel bir metot. İnternette çok sayıda bunun teşvik edildiğini, usul olarak yapılması gerektiğini söyleyen videolar görürsünüz. Ben canlı örneğiyim, teyit ettim ve kullanıyorum. Başarılı oldu arkadaşlar. Devam edelim. Evet arkadaşlar, az önce dediğim gibi komple kapalı yavrulu. Erkek de var. Erkek gözleri de var. Bal basmış yukarıdan aşağı. Çıkan arının yerine bal basmaya devam ediyorlar. Arka yüz. Ana arı burada arkadaşlar. Buyurun. Ana arıyı buldum. Şurada bakın. Ana arımızı hemen hiç sarsmadan olduğu gibi alt kata koyuyorum. Şimdi burası 9 çıta oldu. Bir tane çıkaracağım buradan mecburen. Yani benim metoduma uymuyor bu. Evet arkadaşlar. Şimdi bakın, bu aldığımda kapalı yavru var. Altlar daha kabartılacak ve şuraya petek örülecek. Şurada bir erkek gözü var. Onu açıyorum. Bu kapalılar çıkınca bal basacaklardır. Bunu da kabartıp buna bal basacaklardır. Hemen bunu ikinci katıma veriyorum arkadaşlar. Arkadaşlar yanaştırıyorum bunu. Aralarını azıcık açıyorum. O kuluçkalığın düzenini sağladım. Buna ızgara atacağım. Fakat şu 3. katta kalan şu 5 peteğin içerisinde erkek arı gözleri olabilir. Erkek arılar olabilir. Bu erkek arıları da aşağıya indirgemem lazım. Bu şekilde silkeliyorum arkadaşlar. Yine bir yalancı burada meme yapmışlar. Burada yavru yok. Şu şekilde bakın, komple bala dönmüş burası. Arka tarafta keza. Erkek arı gözü yok. Bunu hemen ikinci kata koyuyorum. Evet arkadaşlar. Burada da çıkan yavrulular var. Erkek arı gözleri var, evet. Hemen onları bozuyorum. Şu şekilde. Bunlar normal gözler. Şu erkek arı gözlerini bozuyorum. Şunlar normal işçi arılar. Bu da erkek arı ortaya yapmış. Onu da çıkartıyoruz. Artık yapacak bir şey yok. Şu erkek arı gözlerini de bozuyorum arkadaşlar. Bunların da sütlerini yesinler. Hemen saldıracaklar şimdi. Evet arkadaşlar, şimdi bunu da üst kata koyuyorum. 3 tane kaldı. Onların da işlemini yapıyorum arkadaşlar. Neymiş? Evet arkadaşlar, kabartmışlar. Ana arı buraya günlük atmış. Görünür mü ekrandan bilmiyorum. Yine de gösterivereyim. Şöyle.
Arkadaşlar şuralarda günlükler var. Şuraya da sağ olsunlar hemen bir yalancı Mehmet'i oraya dikmişler. Hatta şuralara da sanki miller gibi bir görünüm sergilemiş. Onlar da fırsat bu fırsat demişler. Onları bozuyoruz arkadaşlar. Şurada da bir tane var. Onu da bozuyoruz. Hepsi yalancı arkadaşlar. İçlerinde yumurta yok. Arınızı kontrol edin arkadaşlar. Ne olur ne olmaz. Evet, günlükler var içinde arkadaşlar. Günlükler olduğu için bunu hemen üzerinde erkek arı görmüyorum şu anda. Silkelemeye gerek yok. Hemen üst kata koyuyorum arkadaşlar yerine. Şu şekilde bırakıyorum. Onları bakacaklar. Ana arı burada yavrulayabilmiş 3. katta. Evet arkadaşlar, yine burada bir yavrulu bir petek daha var. Üzerinde erkek arı gözleri var. Ana arıyı niye değiştirmek istedikleri anlaşıldı. Çok sayıda erkek arı atıyor bu. Dişi arı da var ama biraz yaşlanmış sanki. Onun için herhalde yüksük yapmaya çalışıyorlar. Baldan sonra bunun anasını değiştirelim biz. Arkadaşlar şu şekilde açtım. Bunu geri bırakıyorum tekrardan. Ve son çıtamıza da bakıyorum arkadaşlar. Evet, bu da komple ballı. Doldurmuş, aralarda da erkek atmış yine. Erkek arılar da var. Maalesef şu gözde. Bu yüzeyde pek fazla erkek arı yok da erkek arı yavruları var. Fakat arka yüzeyde erkek arı da var. Şurayı bir fırçayla dökeyim. Hemen şu erkekleri keselim. Şunun da şu erkek hizası olan yeri dökelim. Hemen erkekleri keselim. Şöyle. Evet. Bir de şurada da varmış. Onları da keselim arkadaşlar. Arkadaşlar bu kovanda işlemimiz tamamlandı. Yanaştırıyorum bu peteği. Arkadaşlar kuluçkalığımın işini tamamlamıştım. Hemen şöyle ufaktan petek aralarına, tuz değil arkadaşlar, pudra şekeri. Mekanik varroa mücadelesi bu. Bal sezonuna girerken 10 gün var. Doğal bir mücadeledir. Arılarımızın hem hoşuna gidiyor, hem birbirlerini tımarlarlar, hem de bal sezonu öncesi doğal olan bir varroa mücadelesi. Arılarımızı şu şekilde pudralıyoruz. Arkadaşlar bu pudralama olayını mutlaka nemsiz, tamamen kuru havada yapmanız gerekiyor. Petek aralarına yapıyorum, arıların üzerine. Şöyle bir kata 50 gram kadar falan gidiyor. Yani şunun tamamının 150 gram olduğunu düşünün. 1/3 kadarını. Şu şekilde 2 tane çıta koyun. Ve ızgaramızı şu şekilde koyuyorum arkadaşlar. Ana arı ızgaramızı koydum arkadaşlar. Hemen oyalanmadan ikinci katı üzerine bırakıyorum. Arkadaşlar ikinci katında pudrasını yapıyorum. Burada çok fazla arı yok ama yine de olanlara da yapalım.
Arkadaşlar şöyle petek aralarını açacağız biraz. Yani arı bunu kabartıp falı geniş çaplı. Gözleri kabartsın ve geniş aralıkta yapsın. Petek kalınlıkları geniş olsun. Arkadaşlar az önce tarlada, tam karşımdaki tarlada ilaçlama yapıyor vatandaş. Yani buradan bu video aracılığıyla bizi izleyen bütün tarım ehline sesleniyorum. Ya Allah aşkına, yıllardır, senelerdir bu arıcılar, Tarım İl Müdürlüğü yetkilileri size sesleniyor. Ya Allah aşkına, Allah rızası için şu ilaçlamalarınızı sabah saatlerinizde, öğlen saatlerinde yapmayın. Kardeşim akşam saat 4'ten 5'ten sonra yapın. Arıların kovana girip de kapandığı dönemlerde yapın. Bu arılar sizin ürününüzü %30, %50 artırıyor. Size faydadır arkadaşlar. Gece sabaha kadar onun etkisi zaten %80 oranında bitiyor. Arıları öldürüyorsunuz. Öldürdüğünüz arılar tarlalarınızda polen taşıyarak bitkilerinizi, tarım ürünlerinizi döllüyor. Ve ürünleriniz 2 katına, belki %30 fazlasıyla, %50 fazlasıyla artış gösteriyor. Bu arılar size faydadır. Tarım faaliyetinde bulunanların arıcıları veli nimet bilmesi lazım. Veli nimet. Üçüncü katı da yerine koyuyorum arkadaşlar. Şu şekilde demin ayırdığım petekleri de içlerine yerleştiriyorum. Bal doldursunlar diye. Şöyle de boş bırakmıyorum arkadaşlar. Artık bal sezonudur. Ne olacağı belli olmaz. Ummadığınız bir anda birdenbire bir bakarsınız ki boş verdiğiniz, yan yana verdiğiniz çıtaları kabartmış, bal basmış. Evet arkadaşlar.